Futbolun gölgesinde. Meşin Karahisar. Herkese merhaba. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşadığı söylenen ama hiçbir resmi kayıtta isimleri geçmeyen bir kavimden, var oldukları sürece futbol tutkusuyla yatıp kalkmış olan Meşinlerden bahsedeceğiz. Bunun içinde tarihin tozlu rafları arasında sıkışmış bir kültüre, sıra dışı bir şehre, Meşin Karahisar'a doğru yolculuk yapacağız. ...15. yüzyılların sonlarına doğru imparatorluğun doğu sınırlarına yakın bu şehir, futbolla örülü yaşamıyla kendi geleneklerini yaratmıştı. Burada futbol sadece bir oyun değildi, bir kültürdü. Her mahallede bir futbol loncası bulunurdu. Lonca üyeleri sabah erken saatlerde bir araya gelir, toplar zanaatkarların ellerinde dikilir, kramponlar çocuk çırakların yardımıyla hazırlanırdı. Her topun üretimi, kalfasından ustasına kadar herkesin ciddiyetle uğraştığı bir tören gibiydi. Saha çizgileri ölçülerek değil, hakemlerin elindeki iplerle göz kararıyla belirlenirdi. Direkler marangozlar tarafından sabah dikilir, akşam sökülürdü. Kurallar ise tahta masa başında alınan kararlarla şekillenir, oyuncular VAR'a gitme töreninde minyatür tahtalar üzerinde pozisyonu anlatarak itiraz ederlerdi. Yeminli şahitlerin oyuyla VAR kararı açıklanırdı. Mahalle aralarında çocuklar top sektirir, sokaklarda oyunlar oynanırdı. Esnaf bir yandan müşterilere hizmet ederken bir yandan da maç izlerdi. Her köşede bir hareket, her sokakta bir oyun olurdu. Futbol sadece sahada değil, masa oyunlarıyla da hayatın içinden hiç ayrılmazdı. Çocuklar, hatta büyükler bile futbol masa oyunlarını oynamayı alışkanlık edinmişti. Bunun dışında gölge oyunları, uzaktan kumandalı futbol eğlenceleri tertip edilirdi. Gazeteciler, dev kuşlara binerek gökyüzünden maçları takip eder, ellerindeki defterlere notlar düşerdi. Bu uçan gözlemciler sadece maçları değil, şehirdeki futbol kültürünü de belgeliyordu. Deplasman kervanları, futbolcular için günler hatta haftalarca süren yolculukların vazgeçilmeziydi. Meşin Karahisar geceleri de susmazdı. Işıklarla aydınlatılmış sahalarda gece maçları oynanır, halk büyük bir sessizlikle oyuna odaklanırdı. Oyuncular seremoniyle sahaya çıkar, seyirciye selam verirlerdi. Futbol, bu şehirdeki herkes için yaşam biçimi olmuştu. Her detay, her ritüel bunu gösteriyordu. Yeni futbolcuların imza törenlerinde tüm şehir meydana doluşurdu. Şehre yeni gelen abaküsler aracılığıyla ilk istatistikler tutulmaya başlanmıştı. Kadınlar eşleri, çocukları ya da kocaları için futbol giysileri dikerlerdi. Kocalarının başarılarını ballandıra ballandıra komşularına anlatırlardı. Meşin Karahisar'da herkes, ama herkes futbolun içindeydi. Şehzadeler ve devleti âliye için sahanın en güzel yerinde localar ayrılırdı. Kahvehaneler, önceki günün maçlarının yeniden anlatıldığı yerlerdi. Nakkaşlar, buralarda satılan mecmualar için golleri çizerdi. Dükkanlarda futbol ayakkabıları satılır, arka odalarda bahis oynanır. Kütüphanelerde eski maçlara ait taktik defterleri okunurdu. Geldik hikayenin sonuna. Bugün ne haritalarda yer alır Meşin Karahisar, ne de ders kitaplarında. Ama arşivlerin tozlu sayfalarında ve halk hikayelerinde topun izini sürenler hala bu şehrin varlığını hisseder. Belki de futbolun ruhu gerçekten ilk kez burada doğmuştur. Meşin Karahisar'dan futbola gönül veren herkese selam olsun.
90 piksel sundu.